ketojenik kelimesini bile henüz duymamışken, konuyla ilgili en ufak bir fikrimiz yokken, karbonhidrat ve şeker çukurunda adeta patinaj çekerken o her gün kaşık kaşık yağ tüketiyor, sayısız yumurta yiyor ve günde tek öğün besleniyordu. Onun adı Gürsel Akay, yani benim deyimimle Keto Kral. Güneşin gökyüzünü kaplayan gri bulutların arasından yüzünü zaman zaman gösterdiği serin bir İstanbul sabahından herkese günaydın, iyi pazarlar. Ketojenik beslenmeyi en tecrübeli ağızdan dinlemek istiyorum diyenler için bu hafta çok özel bir konukla buluşuyorum. Hazırsanız hadi gelin gidiyoruz. Kanalı açtığımdan beri birkaç kişi mesaj attı. Dediler ki ya ketojenik beslenmeye sen nasıl başladın anlatmadın. Kaç kiloydun, bir hastalığın var mıydı? Açıkçası nasıl başladığımı anlatmak için bu bölümü bekledim. Çünkü aslında konunun ta kendisi, şimdi anlatıyorum. Sene 2016, 31 yaşındayım. İngiltere'ye gittim, Brighton'a. 55 kiloydum o zaman. Döndüğümde ise 63 kilo olarak döndüm. Dedim ki ya ben kilo aldım. Yani birçok kişi için aslında bu bir kilo değil. Keza baktığınız zaman uzaktan, yani 31 yaşında 1.74 boyunda bir kadının 63 kilo olması kötü durmuyor, yani ekstradan bir kilo görünmüyor. Ancak benim alışık olduğum kilonun üzerindeydi. Yani 55 ve 63 farkı. Ben de dedim ki bir diyet yapayım. Diyet deyince gülüyorum. Yani yanlış anlamayın, diyet yapanlara bir şey sözüm yok. Zamanında yaptım, bir işe yaramadığını bildiğim için kendimle dalga geçiyorum, yani boşa kürek çekmişim. Neyse işte başladım ben bir sürece. O zamana kadar doğru olarak bildiğim yanlış bilgilerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sabah kalkıyorum, bisiklete biniyorum sahilde. İşte döndükten sonra sütün içerisine yulaf koyup yiyorum. Ay Allah'ım, ne yanlışlar yani. İşte gidiyorum, market tavuğu yiyorum. Siyah pirinç vardı, hala var mı bilmiyorum. Onu yiyorum falan. Fakat bunları yani biri sorsa bana, dese ki niye böyle besleniyorsun? Hiçbir fikrim yok. Tamamen kulaktan dolma bilgilerle yapıyorum bunları. Velhasıl kelam aradan 1-2 ay geçti. Benim kiloda tık yok, oynamıyor. Oynamaz tabii, yani cahil cahil işler yapıyordum o zaman. Neyse biz Gürsel abiyle 30 yılı aşkın süredir tanışırız. Yani abimin de benim de çocukluğumuzu bilir aslında. Gürsel abimizdir. Herkesin Gürsel abisidir. Sahip olduğu bilgileri böyle etrafına o kadar güzel yayar ki böyle beslenirsiniz ondan yani. O günlerde kendisiyle bir mesajlaşıyorduk. Konudan bahsettim. Dedi ki bana bir uğra. Ben o hafta Gürsel abiye uğradım, bisiklet mağazasına. Gürsel Akay Bisiklet, Bağdat Caddesi'nde. Ve o gün bugündür ben ketoyum. Yani soruyorsunuz ya sen nasıl başladın diye. Benim başlamamın sebebi çok şükür herhangi bir obezite veyahut da hastalık değil, tamamen Gürsel abidir. Neden Keto Kral diyecek olursanız da kendisine çok yaklaştım şu anda. Yanında açıklayayım istiyorum. Kalanını orada devam edelim. Gürsel abinin yanındayım. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Neden kendisine Keto Kral diyorum? Şimdi zaman zaman böyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. İşte bana genelde diyorsunuz ki wow 9 sene ya, bravo, hani büyük başarı diyorsunuz. Aslında 9 sene çok gibi görünüyor da Gürsel abi kaç senedir ketojenik? 2009'da başladım. Yani hani ben çok değilim şimdi Gürsel abinin yanında. Bir de öyle bir süreç ki bu, ve burası öyle bir yer ki Gürsel Akay Bisiklet, şu an olduğumuz yer bir volkanik yanardağın merkezi gibi, yani bir bilgi kaynağı gibi düşünün lütfen. Buraya gelip giden herkese yıllardır Gürsel abi böyle Meksika dalgası şeklinde bir bilgi yayılımı var burada. İşte bana söylüyor, benden işte abim faydalanıyor veyahut da çoğu insanın obez ve kilolu olan insanın, değil mi? Veyahut da işte hastalığa yakalanmış, bir takım kronik rahatsızlıkları var. Çok denemeler yapmış, çok ilaçlar kullanmış. Fakat sürdürülebilir bir düzeye asla gelememiş. Sen ne yapıyorsun denilen noktada Gürsel abi başlıyordu anlatmaya o zamanlar.
Dedim ya işte o gün, o hafta ben Gürsel abinin yanına geldim ve o gün bugündür ketoyum diye. Ya ben geldim şimdi buraya. Gürsel abi dedi ki kefir içeceksin. Hatırlıyor musun Gürsel abi? Şimdi ben de o tarihe kadar sadece piyasadaki kefirleri birkaç kere denemişim. Şimdi kefir içeceksin dedi. Şimdi kendisine saygım da var. Diyemiyorum ki ya bırak Allah aşkına o çok kötü tadı falan diyemiyorum. Dedim ya ben onu içmesem falan. Dur bekle dedi. Gitti getirdi içeriden bir bardak. Böyle bir yarım bardak. Dedik iç. Şimdi ayıp olmasın diye içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir içtim, tadı aynı şey gibi. Şimdi evde mayalanmış olanın tadını bilmediğim için şey gibi geldi bana Gürsel abi. Böyle Muzlu süt. böyle bir ayran. Hani ekşi bir ayran gibi geldi tadı. Çok beğendim. Dedim ki bunu nasıl yapacağım? Anlattı bana bütün prosesi. Ben o gün bugündür probiyotik kaynağı olarak ya müthiş bir şey. Çok seviyorum. Yani bazen abartıyorum. 400-500 mililitre içiyorum. O kadar içmemek lazım ama yanında işte yumurta, ilk başladım 7-8 tane yumurta yiyorum falan derken keza geldik biz bugünlere kadar. Sizlerin önünde kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yani belki belli bir yaştan sonra yakalanma ihtimalimiz olan endüstriyel hastalıklardan korunmuş olduk, minimize etmiş olduk sadece beslenme şeklimizi değiştirerek. Ben daha fazla konuşmayayım. Bugün böyle bir sohbet şeklinde geçsin istiyorum. Ketojenik beslenmeyi en tecrübeli ağızdan dinlemek istiyoruz. Hoş geldik diyelim, hayırlı olsun diyelim Gürsel abi. Teşekkürler, sağ ol. Buraya Ayağına yeni sağlık. taşındın. Evet, yeni taşındık. 1 ay kadar oldu. Yerleşmeye çalışıyoruz. Bayağı yerleşmişsiniz ama. Bisiklet almak istiyorsanız bu arada tek adres. Yani kaç senedir bu işi yapıyorsun Gürsel abi? İşte 40 yıla yaklaştı valla. 40 yıldır pedal çeviriyor Gürsel abi. Evet. Yani ben hatırlıyorum çocukluğumda da. Şimdi tabii insanlar şimdi pedal çevirme deyince ya bakıyor bana işte fit görünüyorum. Ya diyorlar sen sporcusun o yüzden. Ya diyorum alakası yok. Ben yani millet yılda 5.000-10.000 kilometre bisiklete biniyor. Ben 500 kilometre 1000 kilometre binsen öp başına koy. Yani öyle bir sporculuk yok. Tamam yani uzun yıllar spor yaptım. Yakın zamana kadar sırıkla atlama yaptım. Sonra dizlerde problem olmasın diye bıraktım ama dizleri halledersem devam edeceğim. Demin şey dedin ya hani insanlara yayıyorsun bu işi falan. Evet. Bunların içinde doktorlar var. Ben bir örnek vereyim. Bir müşterimiz o zaman böyle çok samimi değiliz. Bayağı da kilolu yani bayağı artık boy da var, göbek de var. Bana sordu ya dedi sen böyle nasıl bu yaşta nasıl oldu falan. Anlattım. İşte bir kere daha geldi. Ya dedi işte ne yiyorsun, ne içiyorsun? Anlattım. Hiçbir şey demiyor adam. Yani hiçbir yorumda bulunmadı. Sonra 6-7 ay sonra aynı kişi geldi kapıdan. Ben önce tanıyamadım. Sırım gibi olmuş. Erimiş adam. Dedim Yarısı nasıl yok. oldu böyle? Ya dedi sen bilmiyorsun dedim. Sen bana anlattın bunları. Ama dedi ben doktorum dedi sonuçta. Adam aman ya nereden bilecek? Fakat dedi bir araştırayım ya şunu demiş. Valla 1500 tane makale okumuş. Ketojenik beslenme ile ilgili. Bir kafama yattı diyor. Hatta Özcan Yücel'le tanışmış. Aa süper. Sonra işte değerlerim diyor ders veriyormuş bir taraftan. Ya değerlerim ders verdim öğrencilerim gibi oldu. Yani genç insan değerlerine döndü. Herkese yayıyorum diyor. Sen başlattın beni diyor. Bu doktor. Evet. Evet. Yani işte dedim ya buradan böyle bir yayılım var. Yani şimdi çoğu platformda ben bakıyorum, görüyorum insanlar sosyal medyada güzel bir şey yapıyorlar. İşte 4 sene, 5 sene başlamışlar. Bir şekilde Instagram'da, YouTube'da anlatıyorlar, ediyorlar. Fakat işin kaynağı aslında yani şurada. Yani çok eskiye dayanıyor. Yani evet yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela Facebook'ta İngilizce ketojenik diet yazdığın zaman bir grup çıkıyordu. Türkçe hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir grup yoktu. O zaman bilemiyorum kaç bin kişi vardı o İngilizce olan grupta. Sonradan 6-7 yıl sonra bir baktığımda böyle Türkçe bir ton ketojenik İnsanlar beslenme zamanla grubu. öğrendi Gürsel abi. Yani ilk söylediğin zaman zihinlerindeki şeyle çelişiyor ya.
Misafirimiz geldi. Merhaba. Çekim arasında müşteri geldi. Kısa bir ara verdik. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Gürsel abi Facebook gruplarından bahsediyordun. O Evet. zamanlar hiç yoktu diye bir tane varmış. Evet. Yani 2009'lardan bahsediyorum. O yıllarda da işte rahmetli Ahmet Aydın Taş Devri Diyeti kitabının yazarı. Canan Karatay böyle yeni bu işi işte anlatmaya falan başlıyorlar. Evet. Hatta Canan Karatay sonradan katıldı diye biliyorum. Yani açıkçası kadının dedikleri bizim beslenme şekline az çok uyuyor. Şöyle ben nasıl başladım onu anlatayım. Evet, onu soracağım. Notlarım var burada. Şeyi merak ediyorum. Yani ketojenik beslenmeye başlamadan önce nasıl bir beslenme düzenin vardı ve ketojenik beslenmeyle nasıl tanışıp başladın? Hani biz senden öğrendik de sen nereden? Şöyle oldu. Nasıl oldu bu iş? Ya 2009'larda ben çok sağlıklı diye 1 litre meyve suyunu, bakkaldan alınan meyve suyunu dikip içiyordum. İşte yoğurdun kaymağı zararlı diye kaymağını yemiyordum. İşte ne bileyim acayip tatlı severdim aslında. Ekmek kadayıfı olur ya böyle kaymaklı ekmek kadayıfı. Onun kaymağını atıp bu çok zararlı deyip tatlısını yiyordum falan. Öyle bir adamdım ve tam tersi, tam zıttını yapıyormuşsun yani. Evet yani bildiğimizin tam tersi şeyler. Şu an bildiğimizin tabii. Ve ben bu beslenme sonucu böyle şu anki kilomdan aşağı yukarı bir 9-10 kilo fazlalığım vardı. Yani 89'lara çıktım. Hafif bir göbek. O yıllarda biraz daha aktif bisiklete biniyoruz falan. İşte bisiklet turlarında bir kadın arkadaş Gürsel abi bu göbek sana hiç yakışmıyor dedi. O anda dank etti bana. Eyvah dedim, durum kötü. Tam da o günlerde bir kitapçıda gezinirken eşim bak dedi şöyle bir kitap var. Ben arkeoloji okudum, arkeoloji mezunuyum. Taş Devri Diyeti diye bir kitap. Dedim ya diyet, taş devri ne alaka falan. Kitabı böyle gözden geçiriyorum. Bir baktım bir sayfada Ahmet Aydın rahmetli diyor ki bir satırda tereyağı yemeden kilo veremezsiniz diye bir laf var orada. Ya dedim. Kilit cümle. Ketojenik Yani, beslenmenin kilit cümlesi. Ya bu ne demek ya biz tam tersini biliyoruz. Kitabı aldım. İşte 3-5 günde okudum. Çok kafama yattı adamcağızın dedikleri. Ondan sonra işte özellikle YouTube'da başladım ketojenik diyet işte araştırmaları işte Erik Berg o zaman acayip yayın yapıyor. Evet. Öyle başladım ve ben bu işe başladığım zaman atıyorum bir sene sonra baktım hiç hastalanmıyorum. İşte ne bileyim saç dökülmem azaldı. Yani belki bunu birkaç yıl içinde fark ettim. Önceden acayip saçım dökülüyordu. Aslında çok uzun bir süre geçmeden bedeninde sistem oturunca bir takım faydaları göstermeye başlamış ama bunu fark etmen biraz zaman almış. Tabii yani onları fark etmek bir süreçti. Mesela her yıl bir kere sıkı hasta olurdum. Yani grip tarzı bir hastalık. Onlar bitti. Yani 2009'dan beri belki 3 kere falan hastalanmışım bu soğuk algınlığı tarzı. Maşallah diyelim. İşte yani vücudumda bir sürü değişiklikler oldu. Mesela çok spor yapmadığım halde hala fit kalabildim. Evet. İşte spor yapmadığım zaman, bisiklete binmediğim zaman başka fazla bir spor yaptığım yok da kilo almıyorum. Yani böyle dünyalar kadar yesem bile kilo almıyorum. Yani bunlar böyle acayip hoşuma gitti ve ben bunları gördükçe bunları çevreme yaymaya başladım. Mesela Artı bir. evet. Mesela işte Ahmet Aydın'ın kitabını okuyunca 2 haftada şak diye 4 kilo verdim. Bol yumurta ve tereyağı yerim. O zamanlar şu anda arada bir yediğim işte halk ekmeğin tam organik buğday ekmeğinden yiyordum. Millet soruyor ya sen nasıl böyle çabucak kilo verdin? Manyak gibi spor yaptın herhalde. Yok diyorum hiç spor yapmadım. Hakikaten hiç yapmadım. Onu çok karıştırıyorlar Gürsel abi. Ben bir iki bölüm önce yanlış hatırlamıyorsam hangi bölümdü bahsettim. Sen spor yapıyorsun diyorlar. Ketojenik beslenmede spor yapmak çok güzel bir şey. Ama spor yapmasanız da zayıfsınız zaten. Evet, Ya onu çok karıştırıyorlar. Evet.
Yani Gürsel abi zannediyorlar ki değil mi? Kilometrelerce böyle her gün saatlerce bisiklete biniyorsun falan zannediyorlar. Alakası yok. Evet fit oluyorsun. Yani kas yapısı bakımından spor tabii ki bir fayda sağlıyor Tabii değil ki. mi? Ama zayıf olmamızın sebebi yüzde kaç ketojenik? Yani %80'e 20 diyebilir miyiz? Tabii, Deriz tabii. değil mi? Ya böyle yüksek bir oran. Ya şöyle bir motto var zaten. Eğer spor yaparak zayıflıyor veya kilonuzu koruyorsanız beslenmeniz yanlış demektir. Doktor Rengin Börekçi bu sabah yine bir müthiş paylaşımlar yapıyor. Beslenmeniz yanlış evet. Yani. Sonra işte ben bunları yaymaya başladım çevreme. Sonra birileri dedi ki ya sen bunu biraz daha fazla insanlara yaysana. Sonra ben seminerler verdim ama tutup da bir doktor veya diyetisyen olarak değil sadece deneyimlerimi anlatan bir seminer ama valla bir buçuk saatten aşağı sürmüyordu. Yani uzun sürüyordu. Yıllar sonra beni sokakta görüp ya Gürsel abi senin o seminerde verdiğin bilgiler sayesinde acayip sağlık kazandık. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ben hatırlamıyorum insanları veya ne bileyim konserde arka sıradan biri dokunuyor omuzuma. Ya sizin tavsiyelerle acayip iyi olduk işte. Magnezyum içmeye başladık. Şöyle oldu, böyle oldu. Kramplarımız geçti. İşte kilomuz gitti falan. Bir de şöyle oluyor. Mesela bu seminerlerde işte kuyruk yağından, hayvansal yağdan korkmayın falan dedikten sonra birileri yanıma geliyor. Nasıl Ya, yani? aynen. Bir de şöyle bir hikaye. Ya hakikaten benim babaannem lokma lokma kuyruk yağı yerdi. Evet. Bilmem kaç yıl sağlıklı yaşadı. Demek o yüzdenmiş. Evet diyorum o yüzden. Ha şunu bileydin. Yani çok Müthiş. yanlış bilinen. Burada şeyi de ilave edelim. Şimdi Gürsel abi diyor ya işte 1,5 saat anlatıyordum. Ben de dün şey yaptım. Şimdi birileri diyor ki 1 saat anlatın dinleriz. Fakat çok artık hızlı tüketiyoruz ya Evet. tüm dünyada. Hani bir optimum seviye yakalamaya çalışıyorum dakikalarda falan. Şimdi biz doktor değiliz, diyetisyen değiliz. Anlattığımız, paylaştığımız her bilgi tamamen araştırmalarımıza, okumalarımıza ve tecrübelerimize dayalı. Dolayısıyla beslenme alışkanlığınızı değiştirecekseniz, işin içerisinde sağlığınız söz konusuysa ekstradan takviye alacaksanız muhakkak yine doktorunuza danışın. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Yani kafamıza göre iş yapmamamız lazım. Biz burada tamamen tecrübelerimizi konuşuyoruz. Evet, deneyimler paylaşıyoruz. Sonradan peki şeyi çok görüyorum. Dün yine biri yazdı. 5-6 sene yaptım ben ketoyu sonra bozdum. Şimdi niye bozuyorlar sence? Mesela sen niye bozmadın? Ben niye bozmadım? Ben bunu çok düşünüyorum. Yani ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Böyle bir trajik bir durum mu oluyor acaba Ya, insanların hayatında? tahminen sosyal baskıyla ilgili. Yani bir yemeğe gidiyorsun arkadaşlarınla. İşte düşünsene çıkıntı bir tip ben onu yemem bunu yemem. Yani böyle bir insanlar bıyık altından gülüyor falan diye düşünüyorum. Veya bulundukları aile ortamında sadece bir kişi ise onu yapmaya, uygulamaya çalışan o da bir sıkıntı. Yani evde yapılan yemeği yememek işte falan gibi böyle. Onu çok yazan oluyor. Şey diyorlar bana sen tek başınasın rahat yapıyorsun. Yani düşünüyorum ben evde 10 kişi de olsam yemeğimi yine ayrı yapardım. Ama tabii her insanın davranışı, karakteri, alışkanlıkları bir değil. Tabii ki de kıyaslayamayız. Öncelik herhalde ne bileyim yani. Ne bileyim kendine ayrı bir salata Evet. yapıp onu yemek masada ne kadar zor olabilir ki bilemiyorum yani. Tercih herhalde biraz ya. Evet yani tahminen işte dediğim gibi çevrenin etkisiyle insanlar Etkisiyle bırakıyor. oluyor. Evet. Aslında diyorlar ya işte çok fazla çeşitli yemiyorsunuz. Alakası yok. Tek tip besleniyorsunuz diyor. Alakası Bu yok. bilmemekten kaynaklanıyor. Başlangıçta ya da tekrara düşmekten kaynaklanıyor. Yine onunla ilgili de biri yazdı. Çok diyor aynı şeyler. O başlangıçta oluyor. Sonradan oturuyor onu merak etmeyin. Yani farklı farklı tarifler ve alternatifler yapmaya başlıyorsun. Çünkü ilk başta şey oluyor. Acaba bu ketoda var mıydı yok muydu soru işareti olduğu için bilmiyorsun da bir uzak duruyorsun böyle imtina ediyorsun yemekten. O zaman ne oluyor böyle limitli şeylerde kalıyorsun. O soru işareti oluyor. Bir de şunu eklemek lazım. Bizim beslenmede çok fazla çeşide de gerek yok. Zaten çok sağlıklı beslendiğin için yeterli vitamin ve mineralleri az olsa yani yediğin şeyin çeşidi az bile olsa
onlardan alıyorsun. Yumurtaya örnek alalım. Yumurtada bir tek C vitamini yok. Yani aslında bir multivitamin deposu. Acayip bir şey. Yani bir işte ciğerde, yani sırf ciğerle beslenebilirsiniz. Yani C vitamini bile var. Diyorlar ette C vitamini olur mu? Sen karbonhidrat yemezsen C vitamini ortaya çıkıyor. Yani yapılan araştırmalarda okudum. Yani ama sen o ciğeri ekmekle gömersen onun C vitamini ortaya çıkmıyor. Banarsın onu. Yani. O zaman gitti C Evet. vitamini. Şimdi diğer bir bölümde konu da hazır gelmişken son zamanlarda da çok fazla deneyen, duyan, soran var. Gürsel abi, karnivor diyetle ilgili ne düşünüyorsun? Karnivor ne? Önce bir ondan bahsedeyim. Sadece hayvansal şeyler yiyorlar değil mi? Hayvanı her yiyen, burnundan ayağına kadar sadece hayvansal besin. Yumurta var mı bilmiyorum. Var değil mi? Yumurta Evet var. var. Onun haricinde hani ketojenik beslenmede bizim sebzelerden aldığımız hani işte sağlıklı karbonhidrat dediğimiz o sebzeler falan, onların hiçbirisi yok. Evet, lif içermeyen bir Lif beslenme. içermeyen, evet. Hani denir ya lifsiz beslenmeyin. Karnivorlara bakıyorsun, hiçbir sorunları yok. Yok. Ama tabii karnivor beslenme biraz daha böyle zor bir şey. Yani mesela onlar çoğu biliyorum bal falan tüketiyorlar. Yani tabii bal, bir takım meyveler tüketiyorlar. Yani örnek aldığım bir takım insanlar var. İşte Carnivore Aurelius diye bir doktor var. Yani Instagram ismi. Mesela o diyor yani saf bal ama böyle adam gibi bal ama tutup da böyle kilolarca yemiyorlar. Peki balı hangi besin değerini doldurmak için tüketiyor? Valla ondaki antioksidanlar için falan onun olması için, lazım. Onun için evet. Burada Yani- şeyin altını çizelim, yani böyle pazar sabahı kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürüp baldan Evet. ondan bahsetmiyoruz. Oradaki ekmek karbonhidrat. Bu tamamen farklı bir sistem, yanlış Yani anlaşılmasın. karnivor beslenme tabii şöyle hala tartışılıyor işte o mTOR diye bir gen şey var ya işte onu mesela çok protein yersen o tetikleniyor işte kansere neden oluyor falan gibi şeyler de var. Ama yıllarca karnivor beslenip acayip sağlıklı bir sürü insan var. Herkese uymayabilir. Yani şimdi aklıma sen anlatırken şey geldi. Şimdi Alaska'daki adamlar sadece Eskimolar. balık avlayıp yiyor. Eskimo, Evet, yani tabii. o nasıl oluyor? İşte Öyle olsaydı aslında hani, değil mi? karnivor beslenme yapıyorlar. Onlar hiçbir zaman zaten adamlarda buğday yetiştirmek diye bir şey yok. Yok, Toprak evet. yok ortalıkta. Aslında bu Her yer buz. şeyde 1900'lü yılların başında kutbu keşfe giden bir ekip kutuplarda hapis kalıyor. Yani çıkamıyorlar işte böyle maruz şey kalıyorlar. Mahsur kalıyorlar. Sonra onları kurtarmaya giden ekip yanlarında bir ton tahıllar vesaireler, ekmek yapacak unları falan var. Fakat adamların sağlıkları kısa sürede bozuluyor o ortamda. Sonra Eskimolara bakıyorlar. Adamlar canavar gibi. Bunları döküyorlar denize. Onlar gibi beslenmeye başlıyorlar ve acayip güçleniyorlar, sağlık kazanıyorlar. Evet. Sonra Amerika'ya döndüklerinde ya diyorlar biz unumunu kestik. Eskimolar gibi beslendik. Acayip sağlıklı olduk. Diyorlar gelin bir bakalım size. Bu beslenmeyi bir hafta boyunca yapıyorlar. Bir haftada tabii hiçbir şey olmuyor aslında. İnsanlarda Evet. Şimdi yani çok kısa bir süre diyecek. bir haftada insanlar tabii o keto flu falan olayları oluyor. Alışamıyorlar, keto adaptasyon oluşmuyor o kadar sürede. Diyorlar ya bu iş yalan, yapmayalım. Aslında o yıllarda bu beslenmeyi birazcık daha doğrusu araştırmayı birazcık daha devam ettirseler belki o yıllarda başlayacak. Doğru. Ketojenik beslenmenin önemi. Evet. İşte sonradan Sonra da epilepsi hastalarının tedavisi için evet. aslında benimsenen bir beslenme şekli olarak ortaya çıkıyor. Bir 100 senesi falan var diyorlar evet. araştırmalarda. Hazır beslenmeden giderken şu konuya da bir el atalım. Şimdi biz ketojenik beslenmede işte ana yemeğimizin omurgasını bazı şeyler oluşturuyor. Ben bu arada bahsettik ya başta, burası Gürsel abinin yeni yeri. Ben gelirken bir şey getirdim sana. Böyle ev hediyesi gibi, yani Gürsel abiye uygun bir şey getirdim. Bakın bu arada canlı bir ketoya giderken ne götürür?
Gürsel abi şöyle Oo, Ye- süper. yeşillik. Harika. Şu kale otunu çok merak ediyorlar ya, bir gösterelim mi? Nerede buldun bunu? Sen biliyorsun bunu. Biliyorum tabii, Şeyde, Amerika'da. Kartal Organik Pazarında. Bakın Ha, kale süper. otu bu ya. Çok soruyorlar bana, Instagram'da paylaşıyorum. Çok güzel bir şey, Evet. değişik bir şey yani. Bunun içindeki besin ögeleri acayip. Kale otunda değil Evet, mi? evet, acayip. Bir de kereviz getirdim. Bakın bu arada yemek programı gibi. Yemek programı gibi oldu. Gürsel Süper. abi şuna bakar mısın? Bundan çok güzel bir zeytinyağlı yemek yapalım. Ya bak işte organik olunca, yani gerçek olunca, işte pestisitsiz, ilaçsız, böyle kocaman kafan kadar oluyor. Böyle küçük küçük. Çok teşekkür Şöyle ya. rica ederim, afiyet olsun. Hayırlı olsun diyelim Sağ ol. dükkanda. Bunu da böylece vermiş olayım. Şimdi tekrardan konuya dönelim. Şu şeyi bir konuşalım istiyorum Gürsel abi. Başta bana da entegre ettiğin, biz ketojenik beslenmede süt tüketmiyoruz. Onu ayrı bir bölümde ben işleyeceğim zaten, anlatacağım. Kefir tüketiyoruz. Yani bağırsaklarla ilgili de Evet. bir bölüm yapacağım. Kefir müthiş bir şey. Hatta hafta içi bir yazı gönderdim Gürsel abiye. Bu arada Gürsel abi beni hala daha öyle bir bilgiyle besliyor ki, yani her gün böyle bir link geliyor, bir yerden bir araştırma geliyor, işte dolaylı böyle ben de sizlere aktarıyorum. Kefirin, yanlış hatırlamıyorsam %70'e 30 inek sütü ve keçi sütü müydü Gürsel abi? İnek ve keçi miydi, manda ve keçi miydi? Galiba inek ve keçiydi. Onu bir ara bakar netleştiririm. İki sütü karıştırdığınız zaman probiyotik bakımından en Evet. zengin formülünü elde ediyorsunuz diye yazmışlardı. Sırf keçiyle galiba olmuyor. Zaten peynir de olmuyor sırf keçi. Ben denedim, olmadı. Sırf keçiyle denedim, o olmadı. Kefir, ya yoğurdun karbonhidrat miktarı biraz yüksek. Ben yine şey diyorum, yani toplumca yeme alışkanlığımızda yoğurt var, yemek istiyorlar. Ketojenik beslenme bir mahrumiyet diyeti değil. Makrolar dahilinde evet bazı şeyleri yemiyor. Şimdi ben tahıl hiç yemiyorum. Yani en son mercimek falan ne zaman yedim hatırlamıyorum. Ölmedim de 9 senedir. Ama yoğurdu istiyorlar. Ben de diyorum ki yani makrolar dahilinde, çünkü karbonhidrat miktarı yüksek. Bir de probiyotik oranları farklı diye biliyorum kefire Yani göre. yoğurdu daha çok prebiyotik gibi görüyorlar ama kefir probiyotik. Probiyotik, Yani. evet, ikisi farklı. Hatta bir araştırma vardı. Çok kefire benzeyen bir işte bu laktobasillus falan şeyler var ya. Tam tabii ne demek veya ne tür bir şey olduğunu anlayamadım ama doktorların araştırmalarına göre yani kefire benzeyen bir bakteri diyelim, inanılmaz faydaları varmış. Yani böyle uzun ömür falan, longevity şeylerinde tartışılıyor. Yani kefir de o yolda bir şey aslında. Süt tüketmiyoruz doğru ama süt ürünü tüketebiliriz. Böyle sağlıklı peynirler, fermante yani. Fermante oluyor. Yani formu komple değişiyor. O süt değil artık yani. Evet, yani tereyağı zaten. Tabii sade yağ müthiş bir yağdır. Laktozu alınmış. Mesela bir örnek size, Weston Price Foundation var şu anda. Weston Price isimli bir diş hekimi. 1930'larda sanıyorum. Karısına diyor ki kapat muayeneye, gidiyoruz. Nereye? Dünyayı gezeceğiz. Bazı insanların kemik ve diş yapıları sapasağlam, bazıları dökülüyor. Niye acaba? Bunu araştıralım diye dünyayı gezmeye çıkıyorlar. Duymamıştım bunu. Hindistan'a geliyorlar. Acayip böyle hijyenik olmayan bir ortam. Millet böyle pislik içinde yaşıyor. Fakat acayip dişler sapasağlam, diyorlar. Nasıl oluyor böyle bir? Ya diyorlar biz işte ayurvedik yağ yiyoruz. Ne diyorlar bu? Aslında sade yağ. O zamanlar o sade yağın içindeki aslında K2 vitamini, Weston Price diyor ki bunun içinde bir şey var. Bu insanlara bu yağın içindeki şey yarıyor. Buna da Agent X diyor. Yani X ajanı. Yani ne olduğunu bilmiyor. K2 vitamini daha sanıyorum 10-15 yıl geçmişi var bilinen. Evet, son zamanlarda işte D vitamini, K2 falan, ben o vitamin işlerine bilgim var ama yanlış anlaşılmaması ve farklı sonuçlara yol açmaması için çok fazla girmiyorum o konulara. Hani herkes kendisi birazcık orada okusun, araştırsın istiyorum ama K2 vitamini çok önemli. Ben kullanıyorum. Ben de. Bir arkadaşa belki 10 yıla yakın oldu. İşte D vitamini ben zaten 15 yıldır öneriyorum. Yani böyle. Herkes pandemiyle öğrendi. Gürsel abi 15 senedir söylüyor.
Yani bol D vitamini alın, bir sürü araştırma var. Onun fazlası zarar değil, K2 ile alırsanız zaten deniyor ya. Evet. Bir arkadaşa K2 önermişim ama dedim yanına K2 al. Dedi ki ben doktoruma danışmadan hiçbir şey almam. Peki Tamam. dedim sor. Evet. 3-5 gün sonra sordum. Ne oldu dedim. K2'yi sordum dedi. Duymamış dedi o vitamini. Oo. Yani neyse. O kadar bilinmiyor. Evet. Evet. Zaten şey var genel olarak, bu konudan bağımsız söylüyorum. Kolesterolle ilgili de hazırladım, kolesterol bölümünü çekeceğim. Yeme diyor, kolesterol yapar diyor. Kolesterol ne diyorum? Ses yok Gürsel abi, bilmiyor. Yani bilgimiz yok ama fikrimiz var. Bizim toplumca böyle bir huyumuz var. Dönelim konumuza. Diyorum ki ben konserve ton balığı tüketmeyin. İnsanların aklına şu geliyor, diyor ki ayçiçek yağından dolayı mı söylüyorsun? Onun zeytinyağlı olanı var diyor. Hayır, onun için söylemiyorum. Zeytinyağlı olanın içerisindeki zeytinyağının kalitesi de ben yemem. Çok fazla civa içeriyor. Yani Evet. Tahıl Bey'in kitabında mıydı? Hangi unuttum şu an hangi kitaptaydı, orada yazıyor. Hiç yenmemesi gereken balıklar içerisinde ton balığı diye. Sendeki bilgi ne ton balığı ile ilgili? Ya şimdi tabii genel öğrendiğim benim büyük balık yememek lazım. Çünkü hele dip balıkları onlar tam sıkıntı. Yani büyük balıklar tabii sonuçta uzun yaşıyorlar. Denizlerdeki sulardaki civayı vücutlarına alıyorlar. Olduğu gibi bünyesinde barındırıyor. Bu arada bu sadece Türkiye denizleri için değil. Tüm dünyada yani artık. Hani Amerika'da da dahil buna. Tabii tabii. Bir de mesela yenecekse küçük balık. Bizdeki hamsi, istavrit falan gibi balıklar yemek lazım. Evet. Çünkü zaten ömürleri kısa. O kadar sürede bünyeye civa geçmiyor. Evet. Bir de yenmemesi gereken balıklardan biri maalesef somon balığı. Evet. Çiftlik somonları. Bununla ilgili bir belgesel izlemiştim. Norveç'te bile, yani Norveç somonun kaynağı gibi düşünürüz ya. Orada somon çiftliklerinde balıkları abuk sabuk besinlerle besliyorlar. Hatta bir belgesel yapmak isteyen adamları çekime gidiyorlar. Çiftlik çalışanları tüfekle kovalıyor. Yani buraya gelmeyin, durumlar ortaya çıkmasın diye. Gıda endüstrisi tabii yenecekse tabii doğal ortamında yakalanmış somon tabii nerede bulacaksın? Sen balık yiyor musun Gürsel abi? Ben balık şöyle çok fazla yemiyorum. Yani hamsi yerim ama işte yurt dışına gittiğimde de Kanada'da nehirlerde yakalanmış somon balığı geliyor bulunduğum yere. Ciddi pahalı ama. Böyle uçakla falan geliyor her gün. Bölgeye atıyorum 40-50 kilo dağıtılıyor yani. Biz burada onu bulamayız yani. Onu, evet, dolayısıyla ben ne yapıyorum bu noktada? Ben de çok balık tüketmiyorum. Bir de bu somon balıklarının bir yerde okudum ve izledim renginin koyu olması için boya falan, evet, gıda boyası falan katıyorlarmış. Hani böyle somona böyle pembe, böyle kırmızıya yakın falan. Ya o kadar çevre ki nereden hangi birinden kaçacağız çok zor. Ben omega 3'ün üstü olan kril yağını kullanıyorum. Çok iyi. Yani balık yemiyorum. Dediğin gibi hamsi falan işte ara sıra denk gelsem, zaten hafta içi bir çalışma düzeni falan, böyle bir koşturmaca geçiyor. Benim ana omurgayı zaten yumurta oluşturuyor. Benim gibi. Biz deli gibi yumurta yiyoruz. Çok seviyoruz. Son bir şu beslenme konusunda bir de tavuğu konuşalım. Ondan sonra spor kısmına geçelim istiyorum. Tavuk senelerdir, yani artık dilimizde tüy bitti. Şu market tavuklarını yemeyin diye. Bakın, marka bağımsız. Yani ben hatırlıyorum 90'larda çocukken babam bir tavuk alırdı. Ya pişmezdi tavuk Gürsel, evet, abi yani. Düdüklüde bile zor. Düdüklüde bile zor pişerdi. 2-3 saat haşlardı kadın onu, ondan sonra. Şimdikini alıyorsun, çıt çıt çeviriyorsun, bitti, pişti. Yani oradan bile pay biçilebilir. Hala protein diye tüketiyorlar. Ne diyorsun tavukla ilgili? Ya ben de tavuk yemiyorum açıkçası. Yani organik olanları da denedim. Onlar da çabuk pişiyor, işin tuhafı. Yani, derecesi bu. Çabuk pişiyorsa... yani açıkçası ben tavuk yemiyorum ama... Ben de yemiyorum. Yiyenler tabii ki yemeye devam edebilir. Afiyet olsun. Evet, bir şey demiyoruz. Şimdi kanalı ben açarken... Keto ve spor diye aslında açtım. Farklı bir konsept oluşturmak istedim. Süreç şöyle başladı aslında. Ben çocukluğumdan beridir işte
bisiklettir, rollerblade, işte kaya tırmanışı, 4 sene basketbol vesaire falan derken böyle bir aşırı profesyonel diyemeyeceğim amatör şekilde belli yıllarda egzersizler yaptım. Hani spor, egzersiz farklı şey, o da konuşuluyor bugünlerde. Ketojenik beslenmeye işte 2016 senesinde başladım. 2 sene önce bir arkadaşımla konuşurken spor hocası kendisi dedi ki ketojenik beslenme kas kaybı yapar dedi. Ya şimdi ben böyle ara ara gülüyorum. Şey yapıyorlar, kızıyorlar bana, niye dalga geçiyorsun diye. Ya dalga geçmiyorum, komiğime gidiyor yani. Yapmaz arkadaş ya, hani alakası yok. Niye yapsın bir de? Niye yapsın yani? Protein de yiyoruz yani. Şimdi çok güzel oldu aslında bana onu söylemesi. Hala daha hareketlerimde sağ olsun bana destek veriyor. Dedim ki ketojenik beslenme kas kaybı yapmaz. Tam tersine bu şekilde beslenmeyle kas kazanımı sağlarsın. Ben sana bunu göstereceğim dedim. Bazı bölümlerde hatta fotoğraflarımı koyuyorum öncesi sonrası diye. Evet, profesyonel anlamda böyle bir aşırı kaslı vücudum yok. Öyle bir maksadım da yok. Fakat eski halime nazaran gözle görülür ciddi bir kas artışı var. Dolayısıyla ketojenik beslenme kas kaybı yapmaz, yapmadı. Sende nasıl oldu Gürsel abi bu kasla ilgili, yani sporla entegre olma aşaması ketojenik beslenmenin, bisikleti sürüşünde ne takım değişiklikler oldu ketojenik beslenme öncesi ve sonrasında? Ben şimdi bu ketojenik beslenme tarzı veya işte low carb ketojenik arada bir gidip geliyor. Başladığım zaman 2009'da 2012'ye kadar zaten iyice oturmuştu bu beslenme. 2012'de ben eskiden gençken sırıkla atlama yapardım. Hatta işte rekorlarım, derecelerim var. İşte Galatasaray Kulübü'nde yarıştık vesaire. Milli atlettim o zamanlar. Gürsel abinin mütevazi durduğuna bakmayın hocam. 2012'de normalde ben yol bisikletine binmiyordum. Dağ bisikletine biniyorduk. Bilirsin. Evet, doğru hatırlıyorum. Evet. Kamplara falan giderdik böyle bisiklette, Evet, hatırlıyorum. evet. Bolu'ya falan. Evet Babam. aynen. Biz tabii o zaman böyle junior yani böyle 8-10 yaşlarında küçük küçük bisiklete biniyoruz. Gürsel abiler o zaman tabii kaptırıp gidiyorlardı yani. 2012'de ben yol bisikletine başladım ve bir arkadaş grubu bisikletle 10 Kasım için Ankara'ya gideceklerdi. Yani 2 gün süren İstanbul'dan Ankara'ya bisikletle gidiş. Onlarla yakın olan bir arkadaşa dedim ya ben de geleyim. Ya dedi sen daha yeni başladın bu işe. Daha 500 kilometre binmişsin yol bisikletine. Yol zaten 500 kilometre yani Ankara kabaca. Ya dedim gelirim ben. Kendime bir güven geldi. Yani bu ketojenik öncesi mi sonrası mı? Sonrası. İşte 2009'da başladı. Tamam. 2012'de oluyor bu olay. Tamam. Kendimde böyle bir enerji hissediyorum. Yola çıktık, işte 15 kişi var ekipte. Her günün sonunda aşağı yukarı 5-6 kişi kalıyordu. Yani diğerleri yorulup otobüse biniyordu. Ben 2 gün boyunca, yani zaten 2 gün sürdü, devam eden ekipteydim. Ve yolda lop lop yumurta yiyordum. Arkadaşlar molalarda böyle baklava tepsileri, böyle yarım ekmekler falan. Ben onlara bakıyordum ama ben hiçbir şey yemiyordum mesela. Yani yumurta yetiyordu bana. Takım kaptanı arkadaş ya dedi, ben hayatımda ilk defa dedi bisiklet üzerinde lop yumurta yiyen adam gördüm. Ama Haşladın, yanına aldın onları değil mi? Tabii yani eşim vardı arabayla yanında getiriyordu. Ve abi dedi yani şunu söyleyeceğim, hem yaşın ileri yani o zaman işte 52 yaşındayım. Hem dedi sen dedi yeni başladın bu işe, nasıl geldin dedi o kadar bizimle falan. Dedim ya bu beslenmeyle ya ne olur bize de anlat falan durumlar oldu. Anlattık. O kadar uzun süreli yakıt ki hep bahsediyoruz bitmiyor. Yani o yağ yakımı, yağın verdiği enerji bitmiyor. Çok uzun. Mesela genelde hafta sonları bindiğimiz zaman 100 kilometre kadar bisiklete biniyoruz. Yani düşün buradan İzmit'e kadar bir mesafe. Millet o yolda giderken
inanamazsın, böyle 5 tane tadelle, işte 3 tane gofret, yanına işte incirler, yok hurmalar falan. Glikojen depoları boşalıyor çünkü Evet. onu yiyor. Kan şekerinin insülin tavan yaptırıyor. Aynı hızda Evet. düşüyor. Bitti enerji. Ben o turlarda hiçbir şey yemiyorum. Yani tabii yanımda içecek var. Sirkeli, magnezyumlu, işte limonlu, Himalaya tuzlu bir karışım yapıyorum. Onu içiyorum. Abi diyorlar, sen yemedin hiçbir şey. Yani hastanelik olma. Ya diyorum, ben gayet iyiyim. Ne Siz hastanelik? olmayın. Siz olmayın yani. Yani öyle. Ondan sonra yine o yıl YouTube'da çok fazla ben sırıkla atlama videosu seyreder oldum. Böyle bir özledim, tamam mı? Öyle bir enerji de geldi ya bana. Sonra o yıllarda tanıştığım, şu an antrenör olan sevgili Tayfun Aygün'e yazdım. Abi dedim, ben bu işi tekrar başlamak istiyorum. Ne dersin? Baktı, gel evladım, zımba gibisin zaten dedi. Ben 2012'de sırıkla atlamaya başladım. Ya böyle antrenmanlara çıkıyorum. Yani böyle sanki 40 yıl önceki enerjim var. Yani süratim tamam biraz düşmüş olabilir. Fakat bir şey atladım. 2001'de ben menisküs ameliyatı olmuştum. Sol dizim çok ciddi ağrımaya başladı. Çünkü sırıkla atlamada sol ayakla sıçrıyorsun. Aa, doğru, bir tanesinden değil Evet, mi böyle yani yay sol gibi ayağı kullanıp? böyle yere Doğru. çarpıp zıplıyorsun falan. Dedim herhalde geçer. Geçmedi. Ortopedist arkadaşa gittim. Ya ne yapmışsın dedi, sen ödem olmuş şeyde. Çünkü menisküsler yok ya. Ama dedi bu geçmez yani, çok uzun sürer. İşte bunu dedi delip, o kemiği delip ödemi alacağız dedim ya, deldirmem Eyvah, kemiğimi. Ama dedi geçmez bak, 6 ay falan sürer dedi. İyi peki ne yapalım dedik. Kaderimize küselim. Bir hafta sürmedi geçmesi. Yani bir anti-enflamatuar bir şey aldım. İlaç da kullanmam da bazen, yani son 15 yılda belki toplam 20 tane 15 tane hap almışımdır. O da bir yerim ağrıdığı için. Evet. Ve geçti. Arkadaş şaşırdı ya, nasıl geçti böyle bu kadar çabuk. Hiç ben denk gelmedim dedi bu kadar çabuk ödemin geçmesine. Ben devam ettim sırıkla atlama olayına. İşte o yıllarda yine veteranlarda milli oldum. İşte zaten Türkiye'de benim yaşımda atlayan yok. Yok. İşte Avrupa birincisi oldum. Balkan şampiyonu oldum. İkinci oldum vesaire. Yani bu ketojenik beslenme ile neredeyse gençlikteki enerjime döndüm. Evet. Acayip bir enerji ve bağışıklık sisteminde yani işte ne yapıyor o kadar biz de şimdi okuduğumuz, araştırdığımız kadarını biliyoruz. Yani müthiş bir laboratuvar içerisi. Geçenlerde şu sıralar çok yaygın biliyorsunuz influenza, işte bu domuz gribi dedikleri çok da çeşitliymiş falan. Ya biz abimle birlikte kaptık. Abim de keto biliyorsun 4-5 senedir falan. Bozmuş şu sıralar. Aynı genler, aynı mikrop farklı şekillerde. Yani o hastanelik oldu, serum yedi. Ben 3 günde ayakta atlattım. Şimdi diyorum ki bağışıklık sistemim güçlü olduğu için ketojenik beslenme kaynaklı ben hafif atlattım diyorum. Bana diyor ki ne alakası var bağışıklık sistemiyle? Yani neyle alakası var? Tabii ki bağışıklık sistemiyle alakası Bağışıklık sistemiyle alakası var. Yani başka neyle alakası olabilir ki? Bu da ezber konuşmalardan biri aslında. Bir şey ekleyeyim. Aslında Covid'de ölenlere bakıyorlar. İstatistik bu. Yani dünya çapında bir istatistik. Çoğunun, yani %95 gibi bir oranının D vitamini 20'nin altında. Bir de kolesterolleri düşük. Yani kolesterolünüz düşükse, D vitamini düşükse Covid'de riskiniz çok fazla. Herkes Covid döneminde D vitamininin önemini anladı, kullanmaya başladı. Karbonhidrat tüketmiyorsanız yüksek LDL, tırnak içerisinde kötü kolesterol dediğimiz şey çok güzel bir şeydir. Yüksek kolesterol çok güzel bir şeydir. Bir sonraki bölüm o olacak. Bir farklı 5 kaynaktan mümkün olduğunca yalın hale getirmeye çalışıyorum konuyu. Hemen toparlayalım, konumuza dönelim tekrar. Şimdi son bölüme geldik. HIIT antrenmanı birazcık konuşalım istiyorum. Çünkü benim de aslında yabancı olduğum, çok fazla bilgimin olmadığı, kulaktan dolma böyle birkaç bilgi var. Fakat bu da işte az önce söylediğimiz D vitamini örneği gibi. Gürsel abi bunu yıllardır söylüyor. Yeni moda oldu. Hatta bir dergide mi yazmıştın? HIIT antrenmanı nedir Gürsel abi? Faydası nedir? Şöyle, aslında bizim genetiğimize en uygun spor veya egzersiz şekli diyelim.
Şimdi tabii olimpiyatlara hazırlanıyorsanız belki bu size uygun olmayabilir ama yani böyle sağlık için yaptığınız zaman böyle saatlerce koşmanın anlamı yok. Yani ve saatlerce koşmanın bazı araştırmalarda serbest radikalleri fazla çoğalttığı ve bir takım sorunlara yol açtığı söyleniyor ki maalesef yakın örneklerimiz var yakın arkadaşlardan. Evet ya, yani böyle koşup özellikle orta yaşlarda değil mi, kalp Evet. krizi geçirip bir anda hayatını Yani kaybedenler oldu maalesef. Maraton ölümleri diye bir arama yaparsanız YouTube'da tonla video çıkıyor. Yani o konuya çok girmeyeceğim. Şöyle yani HIIT nedir? High Intensity Interval Training. Yani böyle çok kısa sürelerde çok yoğun bir egzersiz. Bu da Biraz aslında daha kompakt bir şey mi bu? evet yani çok da kısa sürüyor. Böyle aslında bu da genlerimizde neden uyumlu? Yani milyonlarca yıl önce atalarımızdan bahsediyorum. Adamların hiçbiri tutup da mağaradan çıkıp ben bir maraton koşayım geleyim demedi. Öyle bir şey yok. Hanım ben bir koşup geliyorum. Yapılan iş şu, ava gidiyor insanlar. Evet. Avda bazen avı peşine takılıyor, kovalıyor ya da av onu kovalıyor yani kaçmak için. Yani böyle bir devamlı hızlı koşu, yürüme, hızlı koşu tarzında bir av yapıyorlar. Veya ağaca tırmanıyor. Hayvan kovalıyor, ağaca tırmanıyor adam. Kaçıyor aslında. Kaçıyor. Yani bu bizim aslında genlerimize en uygun antrenman şekli olduğu kabul ediliyor ve bu tür egzersizin vücutta bir takım hormonları salgıladığı, hatta uzun ömür araştırmalarına konu oldu bu. Yeni bir araştırma, Rhonda Patrick bir doktorla röportajında okudum. Bayağı uzun bir röportaj. Bu tür antrenmanların kanseri önlediğine dair çalışmalar var. Yani mesela ben de denedim. İnan bisikletle denedim bunu. Aslında her türlü sporla yapabilirsiniz. Yani oturduğunuz yerden zıplayarak da yapabilirsiniz. Mevzu kısa süre içerisinde, yani zaman bakımından kısa süre içerisinde nabzı mı yükseltmek? Nabzı çok yükseltmek. Çok yükseltiyorsun, sonra düşürüyorsun. Yani avından kaçan bir kişinin hızlı bir şekilde kaçtı, Evet. ağaca tırmandı, durdu Evet. şeklinde. Bunu aslında kopyalıyoruz değil mi? Yani o kısa süre dediğimizde aslında 30 saniye 1 dakika falan. Yani çok hakikaten çok Ha, kısa. o kadar kısa. Tabii Onu ama- ben de yaparım ya. ama- Hiç denememiştim. 30 saniyenin ya da 1 dakikanın sonuna doğru böyle iflahınız kesiliyor böyle bacaklarınız. O kadar hızlı çıkıyorsun. Tabii yani böyle kalp maksimumu da geçiyor icabında. Yani bir formül var ya 220 eksi yaş o çıkan maksimum kalp atımı. O sedanter insanlar için geçerli. Sporcular için çok fazla geçerli yok. Bir en azından bir %10 %15 eklemek lazım üzerine. Ya ben mesela onu ilk denediğimde işte bisikletle bir 15-20 dakika ısındım. Dümdüz bir yol buldum ve trafiksiz bir yol Maltepe civarında. 1 dakika boyunca Allah ne verdiyse pedala abandım. Sonra kalbim 1 dakika sonra durdum derken binmeye devam Kaça ettim. çıktı nabız? Vallahi ölçemedim bile çünkü yani 170'ler falan yani. Yani bütün tüm enerjini Evet, tüm veriyorsun enerji. o anda. Yani o anda böyle dünyan kararıyor yani o kadar bir O kadar. efor. Sonra 30 saniye sonra veya 1 dakika sonra kalbin normal bir nabza gelene kadar tabi sedanter nabız değil de böyle bir 100'lere 90'lara inene kadar bir dolanıyorsun sonra bir daha. Bunu kaç set yapman gerekiyor? Bunu 5 tane yaptığında bir set oldu. Ben bunu 3 set yaptım. Vallahi 1 gün 2 gün kendime gelemedim. Ve bu toplam 10-15 dakika sürdü. Yani 10-15 dakika süren bir egzersiz 24 saat boyunca yağ yaktırmaya devam ediyor. Ve gerçekten ilk yaptığımda böyle 2 gün falan kendime gelemedim. Yani o kadar yoğun bir şey. Deniyor ki saatlerce koşmaya bedel bu 15 dakika. Yani akabindeki 24 saat yağ yakımı devam ediyor dediğim bir proses var aslında burada. Ben haftada 6 gün kuvvet antrenmanı yapıyorum. Kendi evimde yapıyorum bunu. Bir spor salonuna gidecek zaten vaktim de yok. Daha da konforlu hissediyorum evin içerisinde. İşte ağırlık kaldırıyorum falan. Onu bir ayrı keto ve spor bölümü yapacağım, anlatacağım.
Akabinde aslında bir saatin sonunda bir 15-20 dakika kardiyo eklenilmesi öneriliyor. Ya benim için zaten hem saat çok geç oluyor hem de birazcık orada üşeniyorum aslında. Bir de şey oluyor herhalde, fazla yağım yok, neyi yakacağım gibi böyle bir psikolojiye giriyorum. Yapmıyorum kardiyoyu. Bir de açık havada mesela yürümek bana daha iyi geliyor kardiyo bakımından, ama bu bambaşka bir prosesmiş. Yani bunu ben Evet. şimdi sen anlatırken düşünüyorum, nasıl yapabilirim mesela? Hani düz bir sahil yoluna çıkıp azıcık ısınıp hani full enerjiyle Allah ne verdiyse koşmayla belki yapabilirim. Koşu olabilir. Değil mi? Olduğun yerde koşabilirsin yani. Anladım. Evde bile yapabilirsin bunu. Yani ne bileyim işte tavana değmeye çalışırsın. Ha, zıplarsın. Zıplarsın yani, bu ip atlarsın. Evet. Böyle 30 saniye Allah ne verdiyse ip atlarsın. Yani bunu Doğru. aslında uygulaması da çok basit. Ben 2017'de galiba Health and Fitness dergisine yazdım işte benden öneriler falan diye. Böyle bir önerim vardı o zamanlar. Yani spor yapın demiyoruz. Herkes ay, kim uğraşacak, işim Evet. izin Öncelikleri vermiyor. değil aslında çoğu Evet, kişinin. evet, üşeniyor vesaire. Üşeniyor, evet. Ama bir 15 dakikada ayırmak lazım. Özellikle belli bir yaştan sonra ağırlık kaldırmak, yani Evet, evet. rezistans egzersizi dediğimiz direnç egzersizi Sadece çok yürüyüşle olmuyor. önemli. Olmuyor. Geçenlerde bir arkadaşım var işte, eve yürüyüş bandı aldı. 50'li yaşlarda. Dedim ki dumbbell al. Evet. Yani yanına dumbbell da al. Ben kaslı olmak istemiyorum diyor. Ya arkadaş, 1-2 kilo dumbbell'ı hani haftada 3-5 kere kaldırmakla zaten kas yapamazsın. Kas kazanımı kazanmak Zaten ciddi kas bir proses. kaybediyorsun her yıl. Kaybediyorsun zaten. Olmaz yani. Dolayısıyla bir de bir yerde okumuştum Gürsel abi, yanlışsam lütfen düzelt. Vücudumuzda 600 küsür tane kas var. Yürüyüş işte böyle kardiyo tarzı bir şey yaptığımız zaman 200 küsürü çalışıyor. Gerisi çalışmıyor Evet. diye okumuştum. Dolayısıyla diğerlerini bölge bölge çalıştırmak çok önemli. Ben yine kritik yaşta 40'larda başladım yani. Çok iyi yaptın. Evet, buna başladım. Kapanışı yaparken illaki soran olacaktır. Bana da soruyorlar. Gürsel abi kaç yaşındasın? Ben 64 bitti. Hatta 65, yani 60 doğumluyum. Maşallah. Kaç oluyorsa hesaplamıyorum. Bir yaştan kaçtan sonra bıraktın saymayı? 50'den sonra bıraktın. Evet yani 50'den 55'ten sonra. Boy ve kilo alalım bir de Gürsel abi. Çok merak ediyorlar. Boy 1.82, kilo 80. Teşekkür ederim ya, çok güzel oldu. Çok heyecanla geldim ben bu sabah buraya çünkü kanal zaten daha baby, 500 aboneyi de geçtik. Süper ha. Tebrikler. Valla iyiymiş, teşekkürler. İnşallah bir şey yaptım dün, bir keto tatlı tarifi yaptım 500 abone olduğu için. 1000 abonede yine başka bir tarif yapacağım. Böyle kırılımlarda tarif şeklinde ilerleyeceğiz. Fakat kanalın ilk konuğu olarak Gürsel abiyi ağırlamak benim için çok önemliydi. Çünkü benim başlama sebebim. Hani niye başladım işte senin yüzünden başladım Gürsel abi. İyi ki başlamışım. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Bir de beni ilk konuk olarak kabul etmen çok Vallahi çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Ketojenik beslenme ve sporun ilk bölümü olmuş oldu aslında bu. Bir sonraki keto ve spor bölümü benim beslenme tarzıma uyarladığım, yaptığım egzersiz şeklinde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.